Kutsallar, Kardinaller ve Biz. Kırlangıç Ağırlığında adlı öykü kitabından. Yazan Fatma Türk. Adını mezar taşının üstünde okumaya alışkın değilim. Onca yıldır görmeme rağmen üstelik. Bir yolu olsa da buluşabilsek yine. Biliyor musun, en çok güneşten kopardığın saçlarını merak ediyorum. Hala altın sarısı olduklarına yemin edebilirim. Tabiat kanunları bile iltimas etmiştir sana. Bazı şeyler vardır ki onlara asla kıyılmaz. Hatırlıyor musun o günü? Beni kiliseye götürmüştün hani. Bir pazar günü. Doğa uyanmak için baharı bekliyordu. Rüzgar ılık ılık esiyor, yine de çiçekleri canlandırma işini beceremiyordu. "Hazırlan, gidiyoruz," demiştin. Kararlıydı ses tonun. Çünkü tanıyordun beni. Sorgusuz sualsiz seninle geleceğimi biliyordun. Hayata karşı duyduğum onulmaz açlığı ve dinmeyen susuzluğumu görüyor, her seferinde iftar sofrası şenliğinde geliyordun bana. En çok bu anlarda öğrenmiştim şükretmeyi. Kendimi nasıl da şanslı hissediyordum. İzoit'in kilisesi dolup taşmıştı. Banklarda oturacak yer yoktu. "İyi ki erkenden gelmişiz. Ayakta ibadet edemiyorum," demiştin dönüp bana. Sonra içinde kristaller olduğunu düşündüğüm gözlerinle bir şeyler okumaya koyulmuştun İncil'den. Arada beni yoklamayı ihmal etmiyor, gülümseyerek tekrar elindeki kağıda dönüyordun. Sen ve diğerleri. Dışarıdan mutlu görünüyordunuz o gün. Bütün yargılarınızı dışarıda bırakmıştınız. Çift kanatlı kafes kapının ardında. "Neden siyah yapmışlar bu kapıyı?" diye sorduğumda çocuk gibi omuz silkmiştin. Aranızdaki tek Müslüman olarak hiçbir itham hissetmemiştim bakışlarınızda. Özgürdüm yani. Hepinizi eşit mesafeden gören koca bir göze dönüşmüş, usulca röntgeninizi çekiyordum içeriden. Farkında olmadan verdiğiniz müşahede hakkını sonuna kadar kullandım o pazar. Sense elindeki kağıtta bir şeyler arıyordun. Kargacık burgacık harflerin arasında sana dair veya sana ait bir şeyler. Bulamıyordun ama. Kalabalıkta etrafın. Bocalıyordun. Kilisenin şatafatı, rölyefler, vitraylar engelliyordu seni. Duvarlardan tavana uzanan tasvirler bir perde gibi iniyordu gözlerinin önüne. Her şey öylesine mükemmeldi ki mevcut kusurların seni utandırıyordu. Örtmek istiyordun hepsini. Yakışmazdı buraya üzüntülerin. Nasıl cüret edebilirdi ki insanın naçar kalmış yanları bunca ihtişamın ortasında gün yüzüne çıkmaya? Sıra insanın kendisine gelebilir miydi hiç böylesine donatılmış bir mabette? Susuyordun o yüzden. Dudakların kımıldasa da. İnsan asıl söylemek istediklerini içinde tutuyorsa konuşuyor sayılmazdı bana göre. Bizim mabetlerimiz Allah'tan böyle değildi. Bir tesbih yetiyordu. Hadi seninki kehribar olsun. Bahsetmiştim ya sana. Nasıl da merak etmiştin geldiğim toprakları. Birlikte gideriz demiştin. Gider gezeriz. Nasip işte. Tedirginliğinin sebebini de anlıyorum. Burada hiçbir zaman önemli olan sen değildin. Kim bilir ne dağlar vardı aranda bu ulviyetle. Oysa yükünü boşaltmaya gelmiştin sen de herkes gibi. Huzura giden yolu bana da gösterecektin. Hatırla. Sadece birkaç saniyeliğine kaldırmıştım başını. Kubbenin ortasındaki devasa göz yukarıdan seni izliyordu. Öylece dona kalmıştın. Etrafındaki büstlere öykünmüş gibi. Her şeyi gören gözde o. Seni ve derinindekileri, seni ve diğerlerini, hatta bir Müslüman olarak beni, hepimizi gören göz. Oradan bize bakıyordu işte. Yaptıklarımızı tek tek yazıyordu melekler. Ah, melekler. Hatırladın mı? Hayali bile ürkütmüştü bizi. Hızla kaçırmıştım bakışlarını. Birazdan canlanacakmış gibi duran meleklerin hayret ve yakarış dolu yüzleri rahat bırakmıyordu ikimizi. Yeniden ilahiye katılarak kurtulmuştum bu girdaptan. Notayı tekrar yakaladığın an nasıl da keyiflenmiştin. Görkemli tavan freski ve yüksek sunaklar. Abartılı barok gözlerimizi oyalarken ruhların kaçıştığını düşündüm
ve ürperdim. Sonra seni hizaya getiren altın minberin üstündeki sakallı figürle göz göze geldim. Elinde kutsal kitap ve kılıçla bir şeyler dikte eden adam İsa mıydı? İsa'nın kılıcı var mıydı? Bunu o gün soramamıştım sana. Kapıda dikilen hükümdar Karl Theodor'un heykeli durdurmuştu beni. Yerlerde sürüklenen pelerinine rağmen göbeği açıkta kalmış, sol elinin altındaki kılıçsa her an kanından çıkmak üzereydi. Büyüktü Karl Theodor, heybetli. Bir çocuk konmuştu hani kutsal su çeşmesinin hemen üstüne. Anımsa. O çocuğun kanatlarını zapt etmeye çalışması gibiydi senin bankta oturuşun. Gitmekle kalmak arasında bir yerdeydin devamlı. Ama kalmayı seçiyordun. Şu etrafımızı kuşatan kardinallerin cesaretinden yoktu hiçbirimizde. Ormanları da çok severdin sen, öyle değil mi? White Park gezilerimizde ağaçların gövdelerine sarılırdın. Gözlerin daima kapalıydı. İnsan sarılınca gözleri açık olmamalı derdin. Haklıydın da. Söylesene. Şimdi ait olduğun yerde misin? Saçların uzun mu hala? Kıyamazdım onları kesmeye. Bir keresinde rujuna koyu pembe dediğim için fena kızmıştın. Fuşya rengi bu demiştin. Adını Alman botanikçi Leonhard Fuchs'tan aldığını, aynı tonda iki rengin yan yana geldiğinde bambaşka bir renk doğuracağını ve daha neler neler. Bugün şakayıkların en güzel koktuğu gün. Senin toprağa, topraktan önce betona düştüğün gün. Söylesene, kaza mıydı gerçekten? Ayağın mı kaymıştı terasta? O yüzden mi düşmüştün? Bunak teyzen hiçbir şey anlatmadı bana. Bilirsin, pek haz etmezdik birbirimizden. Şimdi toprağın altındadır moloz. Büzecek suratı bile kalmamıştır. Onun saçları çürümüştür çoktan. Neyse, boş ver. Bak, ne getirdim sana. Tespih, hem de kara kehribar. Ve tabii şakayıklar. Nasıl da güzel kokuyor. Pes pembe her biri. Hemen ayak ucunda. Ben pembe dedim ama belki fuşyadır rengi. Fuşya.